Evet arkadaşlar, bugün tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün yine çok güzel bir konumuz var. Nedir o? Kratos Mjolnir'i kullanacak mı? Bununla ilgili globalde bayağı video gördüm. Gerçekten çok fazla gördüm. Dedim ben de yapayım bir tane. Çünkü Türkçe yok, yani hiç görmedim Türkçe videosunu. Dedim yapayım. İnsanlara paylaşayım. Muhtemelen de hoşunuza gidecektir diye tahmin ediyorum. Umarım. Neyse, çok uzatmadan konuya geçelim. Şöyle. Kratos Mjolnir'i kullanacak mı? Öncelikle bunu anlatmadan önce Mjolnir'in nasıl yapıldığını bilmek gerekiyor. Sonuç olarak herkes bu olaya hakim değil. Mjolnir, Brok ve Sindri tarafından yapılan bir çekiç arkadaşlar. Cüce kardeşler bu silahın bunca masum devin ölümüne sebep olacağını bilmeden Odin'in sözüyle onları 9 diyarın en ünlü silah ustası yapacaklarını düşündükleri için Mjolnir'i yaptılar. Son, my brother and me created Mjolnir for the big idiot. I know from quality. And them special. Velhasıl öyle de oldu arkadaşlar. Gerçekten de 9 diyardaki en ünlü silah ustaları oldular. Ve Mjolnir'in getirdiği bunca yıkımdan sonra ona rakip olabilecek bir silah yapma kararı aldılar. Bu silahın ismi Leviathan baltasıydı. Evet, God of War evreninde Mjolnir böyle var oldu arkadaşlar. Peki gelelim asıl konumuza. Kratos Mjolnir'i kullanacak mı? Öncelikle olaylara gerçekçi şekilde bakarsak daha mantıklı argümanlar elde edeceğiz. Bununla ilgili iki tane teori var. Birincisi şu ki globalde konuşulan bu. Sadece Leviathan baltasının yapımı 3 sene sürmüş arkadaşlar. Yani ekip ciddi bir silah yapabilmek için bayağı bir uğraşmış. Ve bunun karşılığını da fazlasıyla aldılar açıkçası. Şimdi eğer böyle düşünürsek Mjolnir için de böyle bir zaman harcarlar mı? Kesinlikle harcamazlar. Çünkü baktığımızda artık 9 diyara da gidebileceğimizi açıkladılar arkadaşlar. Bu da ne demek? Yeni haritalar arasında Asgard, Vanaheim, Svartalheim ve son olarak da Jotunheim var demek. Evet arkadaşlar, Jotunheim için yeni bir harita olacak. Onunla ilgili de yaptığım videoya sağ üstten ulaşabilirsiniz. Neyse, dönelim konumuza. Bu durumda stüdyo zaten geçen süre zarfında yapması gereken 4 yeni harita, yeni veya ekstra savaş düzeni ve bir de ekleyecekleri yeni karakterleri göz önünde bulundurduğumuzda stüdyonun bunun için yeterli vakti olduğunu söyleyemeyiz. Bu olumsuz olsa da birinci teoriydi arkadaşlar. İkinci teorim ise daha olumlu olacak. Ki açık konuşmak gerekirse ben kendi teorimin daha mantıklı olduğu görüşündeyim. Öncelikle ben Mjolnir için 3 sene gibi ciddi bir süre harcayacaklarını düşünmüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman Leviathan gibi iyi bir oyun deneyimi sunmayacaktır. Buna da katılmıyorum. Sebebi şu arkadaşlar. Ekip Leviathan baltasını yaparak asıl zor işi bitirdiler. Ben stüdyonun Mjolnir'i yapmak için tekrardan sıfırdan bir sistem oluşturacaklarını düşünmüyorum. Yani demeye çalıştığım şu. Leviathan baltasına baktığımızda mekanik olarak Mjolnir'le birebir aynı arkadaşlar. Önce fırlatıyoruz ve sonra da geri çağırıyoruz. Bu durumda stüdyonun yapması gereken bütün sistemi alıp sadece silahın kalıbını değiştirmek olacaktır. Ama tabii ki Mjolnir için sadece kalıbını değiştirmekle yetinmeyeceklerdir. Muhtemelen oyunda hafif ve ağır olmak üzere 2 çeşit yıldırım runları ekleyeceklerdir. Aynı kılıç ve baltamızdaki gibi. Yani kısacası demeye çalıştığım şu. Bu arkadaşların aksine ben Mjolnir için sıfırdan bir sistem yaratmak yerine Leviathan baltasının sistemini Mjolnir'e entegre edip üstüne yeni runlar ekleyeceklerini düşünüyorum. Böylelikle hem zamandan tasarruf edecekler hem de 4 tane yeni harita ve diğer işler için kendilerine ekstra zaman yaratmış olacaklar. Peki gelelim asıl soruya. Kratos Mjolnir'i kullanacak mı? Evet arkadaşlar, ben kesinlikle kullanacağını düşünüyorum. Açıkçası God of War'ın eski oyunlarına baktığımızda yeni bir silahı ya oyun başında ya da ortasında elde ediyoruz. Ama ben açıkçası Mjolnir'i oyunun sonlarına doğru elde edeceğimizi düşünüyorum. Mjolnir'i kullanmak için vakit yaratacaklardır. Bundan adım gibi eminim. Nasıl mı? Hatırlarsanız ilk oyun bittiğinde oyunun sonunda opsiyonel bosslar olan Valkyrie'ler çıkmıştı. Hepsini de tek tek öldürmüştük ki oyundaki açık ara en zor bosslardı. Muhtemelen Ragnarok bittikten sonra Valkyrie tarzı düşman gruplarıyla karşılaşabiliriz. Örnek olarak şunu verebilirim. Valhalla'ya gidip ünlü Viking savaşçılarıyla kapışabiliriz mesela. Tabii ki bu sadece bir örnek. Başka bir düşman grubu da olabilir. Ya da tekrardan yeni Valkyrie'lerle kapışabiliriz. Açıkçası ben tekrardan Valkyrie'leri karşımıza çıkaracaklarını düşünmüyorum. Ama sadece bir varsayım.
Bu arada şimdi çıkıp şunu sorabilirsiniz. Önceki oyunlarda öldürdüğümüz tanrıların silahlarını alabiliyorduk. Lakin bu oyunda Magni'yi de öldürmemize rağmen onun silahını almadık. Hatta Modi'nin silahını da alabilirdik ama onu da almadık. Belki Mjolnir'i de kullandırmazlar. Sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sizin elinizde böyle bir fırsat olsa ve tüm mitolojilerdeki en ünlü silahlardan biri olan Mjolnir'i kullandırma fırsatınız olsa bunu kullanmaz mıydınız? Tabii ki kullanırsınız arkadaşlar. Ben stüdyonun böyle bir fırsata tepeceğini düşünmüyorum. Yani benim teorime göre oyunun sonlarına doğru Thor'u öldürürüz. Hatta biraz daha ileri gideyim. Belki bize Odin'i bile Mjolnir ile öldürme fırsatı verebilirler. Oyun bittikten sonra da opsiyonel bosslara geçeriz. O geçiş de şu şekilde olacaktır muhtemelen. Ana hikaye bitecek ve oyun başlamadan önce şunu söyleyecektir. Açık dünyada yapabileceğiniz opsiyonel görevler var ve şu an Ragnarok yaşanmadan öncesine geçiş yaptınız gibi bir yazıyla karşımıza çıkabilirler. Yani rahat olun arkadaşlar. Yıldırım tanrısını da tokatlayacağız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Geçen gün hatırlarsanız bir anket yapmıştım. İnceleme videoları gelsin mi oyunlar için? Siz de bayağı kişi katıldı ve çoğunuz %83'ünüz evet gelsin dediniz. Gelecek arkadaşlar. İlk videomuz da Sifu olacak. Daha bitirmedim. Bitirdiğim gibi tak inceleme videosunu yazmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, video böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.